Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül günlerden çarşamba. Ne yapıyorsunuz? Ben de öyle bekliyorum arkadaşlar. Hep beraber bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Bu akşam saat 21'de Fed'in yapacağı faiz indirim açıklamasını bekliyoruz arkadaşlar. Kesin mi hocam? Faiz indirimi gelecek mi hocam diye soruyorsunuz. Kesine yakın arkadaşlar. Fed Başkanı Powell daha önceki konuşmalarında Powell hep aynı şeyleri söylüyor, hep aynı şeyleri söylüyor, hep aynı şeyleri söylüyor dediğimiz konuşmalarında Eylül ayını işaret etmiş ve Eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğini söylemiş idi. Şimdi bugün de baktığımızda sevgili dostlar faiz indirimi bu açıklamalardan dolayı kesin gibi görünüyor. 50 bazlık bir indirim mi gelecek? %63 oranında 50 baz gelecek diyor piyasa. Ve %37 oranı da 25 baz geliyor diyor. Benim fikrimi soruyorsunuz. Benim fikrimin aslında arkadaşlar hiçbir önemi yok. Önemli olan piyasanın fikri. Piyasa 63 diyor. Bense hani illaki merak edenlere söyleyeyim. Ben 25 bekliyorum arkadaşlar. Ha 25 gelmiş 50 gelmiş. Bir fark var mı? Bir fark yok aslında. Şimdi 25 bazlık faiz indirimi gelir, piyasa düşer. 25 bazlık faiz indirimi gelir, piyasa çıkar. Belli olmaz. 50 bazlık bir faiz indirimi gelir, piyasa düşer. 50 bazlık bir faiz indirimi gelir, piyasa çıkar. Hiç belli olmaz. Önemli olan 25 mi gelecek, 50 mi gelecekten ziyade 21.30'da Powell'ın konuşmaları, Powell'ın anlatacakları arkadaşlar faizi şundan dolayı 25 indirdik, bundan dolayı 50 indirdik şeklinde yapacağı açıklama çok önemli. Dolayısıyla 21.30'da Powell başladığında gözlerimizi böyle ekrana dikeceğiz. Ne diyor bu adam diye arkadaşlar. 21.30'da konuşacak. 22, 22.10, 22.20 gibi konuşma biter. Biz de 23'e kadar piyasayı takip ederiz. Ne yapıyor, ne ediyor bu adamlar piyasada diye. 23'te alacaksak alırız, satacaksak satarız arkadaşlar. 23'te başlıyor işler. Bu konuda ne demiştik? Dünkü yayınlarımızda, ondan önceki yayınlarımızda. Bitcoin'de sevgili dostlar, ana yön yukarı. Bakın ana yön yukarı. Ana yönde bir problem yok. Aralarda var sıkıntı. Spot aldıysanız, spottan aldınız ve uzun vadeciyseniz hiçbir problem yok. Yön yukarı. Öyle de böyle de bu faiz inecek mi? İnecek. Öyle de böyle de bu piyasaya para girecek mi? Girecek. Bir de Trump kazanırsa tadından yenmez. Kamala kazanırsa yine bir darbe görürüz. Yine böyle bir sendeleriz. Yine bir sol kroşe yeriz. Ama gene de o sol kroşeye rağmen devam ederiz. Ana yön yukarı. Bunda bir şüpheniz olmasın. Kaldıraçlı işlemciler için hani 4 saatlikte, 2 saatlikte, 1 saatlikte işlem yapıp vurkaç düşünenler için sadece ortam şu an tehlikeli. Uzaktan izlemek gerekiyor piyasaları sadece. Bu esnada sevgili dostlar şöyle bir Twitter'ımıza bağlanalım. Twitter'dakilerden de paylaşımlarımızdan da biraz destek alalım. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın öncelikli olarak 20 saat önce Amerikan borsası dün açıldı. Ve açıldığında sevgili dostlar S&P 500 kendi rekorunu kırdı. Cumhuriyet tarihinin şimdiye kadarki görmüş olduğumuz, bu gözlerin görmüş olduğu en yüksek seviyeye ulaştı S&P 500 5699 rakamı ile. Kriz kapıda. Resesyon geldi. Ölüyoruz, bitiyoruz, batıyoruz. Kara bulutlar üzerimize çöktü. İşsizlik tavan yaptı. İsrail İran'a saldırdı. Ukrayna işte bilmem nereye işgal etti. Ukrayna'da en son Rusya'nın bir tarafını işgal etti ya. Hani Rusya'dan sonra böyle bir şeyler. Yani 3. Dünya Savaşı geliyor özetle. Derken S&P 500 rekorlar kırmaya devam ediyor. Burada kim kazandı arkadaşlar? Uzun vadeciler, hani ana yön yukarı diyenler kazandı. Ben de analizlerimde, yayınlarımızda sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Konuşurken hep farkındaysanız hocam ana yön yukarı diyorsunuz biz battık. Hocam ana yön yukarı diyorsunuz biz battık. Ana yön yukarı ki rekor kırıldı. Sen battıysan bir yerde yanlış bir şey yapmışsın demektir. Ana yön yukarı dediğimizde alacaksın, oturacaksın. Ne iş yapıyorsun? Berbersin. Tıraşına devam edeceksin. Ne iş yapıyorsun? Manavsın.
Meyveni satacaksın. Ne iş yapıyorsun? Beyaz yakalısın. Bir plazada çalışıyorsun. Oturacaksın. İşine bakacaksın. İlgilenmeyeceksin piyasayla. Bir de bakacaksın ki ATH gelmiş. ATH geldiğinde zaten gazeteler, televizyonlar, YouTube kanalları bangır bangır söylüyor. ATH geldi, uçtuk kaçtık gittik diye. O zaman satarsın. Eğer e, yeterli miktarda paraya ulaşmış ise. Anlatabiliyor muyum? Yani uzun vadede hodl edenler özellikle S&P 500 tarafında kazandılar. Bitcoin tarafında da baktığımız zaman 2021 boğasında sevgili dostlar 69 binleri gördü. Bugün dün de 61 bindi. Yani arada sadece 9 bin dolarlık bir fark var. Ayı sezonunu biraz daha yani en tepeden 69 binden almadıysanız 2021'de nereden aldıysanız alın hiç fark etmez. Kârdasınız. Hocam biz altcoin'lerdeyiz, bitcoin'lerde değiliz diyenler onları ayrı bir cebe koyuyorum. Şu an konumuz Bitcoin. Evet sevgili dostlar devam edelim. Twitter'dan S&P 500 rekorundan geçtik. Diyoruz ki dün dedik ki Bitcoin dün güzel bir yükseliş oldu Bitcoin'de arkadaşlar. İyi bir yükseliş oldu. Ve diyoruz ki Bitcoin uçuyor, kaçıyor. Herkes gaza gelmiş, FOMOlanmış. Şu an en ufak bir sat sinyali de piyasada yok. Her şey olumlu arkadaşlar. Dün akşam üzeri, akşam saatlerinde, geceye yakın saatlerde. Her şey olumlu. Tamam mı? Çok iyi her şey. Ama ben buna rağmen dedim ki ya bu kadar piyasanın iyi olmasını gerektirecek bir durum yok. Haberleri tarıyorum, orayı tarıyorum, burayı tarıyorum, sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Ya niye yükseliyor bu piyasa kardeşim? Yarın S&P, yarın Fed toplantısı var. Powell konuşması var, bilmem ne konuşması var. Biliyor muyuz konuşacağını Powell'ın ne anlatacağını? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman ne oluyor? Birileri birilerine kitleme yapıyorlar. Böyle durumlar beni tedirgin eder arkadaşlar. Eğer hiçbir mesele yoksa piyasada mutlaka bir mesele vardır diyerekten 12 saatlikte 200 mAh seviyesine geldiğimde dedim ki bir gün öncesine gelelim. Bir gün önce bir saatlikte şurada dönüş yerindeyiz dedik. Dönmemiz gereken yerdeyiz dedik. Üzerinde şurada yeşili yaktığında long girdim ben piyasaya. Bayağı bir sağlam long girdim. Long girdiğimi de söyledim. Ardından bu 12 saatlikte 200 maya şuraya döndüğü için bakın şurada da hiçbir şey yoktu. Piyasa çakıldı aşağıya. Geldi buraya 61 bin lira 200 mAh seviyesine geldi 12 saat önce ve ben dedim ki longlarımı yüksek longlarımı kapatıyorum dedim. Yüksek longlarımı kapattım arkadaşlar. 20x'ler 30x'ler yüksek olanlar kapandı. Kar cepte. Kar cebe yakışır. Şu ansa herhangi bir işlem yapmıyorum. Şu an herhangi bir alım yapmıyorum. Şu an neyi bekliyorum? Şu an Fed'i bekliyorum. 61 binlere geldi. 4 saatlikteyiz. Şu an çok güzel bir noktadan şuradan karımı aldım. Ben aldıktan sonra yukarıya doğru fitiller çıktı. Hoca erken sattın diyenler oldu. Olabilir. Şu fitillerde olmayı versin canım yani. Buradan almışım. Buradan satmışım. Bekliyoruz şu an düşmesini. Fed olmasaydı sevgili dostlar olsaydı da yani olmasaydı bunun 59.900 olan fiyatın 59 binlere 1000 dolar backtest yapmasını bekler idim. Ben bunu hala bekliyorum arkadaşlar. Akşam Powell'ın konuşmalarında sevgili dostlar gelen veriler ve Powell konuşmaları sonrasında bir şeyler olacak. Powell işte konuşurken öksürecek arkadaşlar. Diyecekler ki Powell öksürdü. O 59 bin lira. İşte bilmem ne oldu. Powell'ın sandalyesi kırıldı. Orada sorulmaması gereken bir soru soruldu. Bir şey olacak. Herhangi bir şey olacak. Ve bu 59 bin lira inecek arkadaşlar. 61 binden 59 bin lira inecek ve 59 binlerin eğer bu geceyi 59 binlerin üzerinde kapatmayı başarırsak arkadaşlar 59 bin lira ineceği hani kesin demeyelim de %80 diyelim. 59 bin lira inecek. 59 bin lira indikten sonra saat işte 20 hatta kapanışı da beklemeye gerek yok. 23 23.30 gibi. Çünkü kapanış gece 3'te. 12 gece 12 olarak düşünmeyin. Gece 3'te kapanış. Hani 11 gece akşam 23 23.30 gibi 59 binlerin üzerindeysek hala tekrar giriş yaparım.
Ama 59 binlerin altında isek yükselen trend kırılmış, düşüyoruz demektir. 57 binler, Allah korusun 55 binler var. Bu ihtimal düşük, %20. %80, 59 binlerin üzerinde kalacağız ve yükselmeye devam edeceğiz olarak görülüyor. Ama bir 59 binlere bir fitil gelir arkadaşlar gibi görünüyor. 59 binlere geldiğinde hani fitilden alayım demeyiniz. Çünkü 59 binlere gelip aşağı mı inecek? %20 aşağı inmeye devam edecek. %80 yukarı dönecek. Bu kesinleşsin. O fitilin işi bitsin. 59 binin üzerinde kapanış yapalım. Arkadaşlar öyle alalım. 59 binlerin altında bir kapanış gelirse de oh iyi ki almamışım derim. Biraz pahalı alalım, biraz yukarıdan alalım, biraz yüksekten alalım ama garanti alalım arkadaşlar. Şu an için baktığımda ben sadece hani şöyle 5'er dakikalık, 15'er dakikalık paritelerde bu arada yarım saatlikte Bitcoin çok güzel duruyormuş. Vallahi buradan yayında olmasam bir long girip denemesi yapardım. Çok güzel bir noktaya inmiş Bitcoin. Hani öyle vurkaçlıklar, yarım saatlikler, 15 dakikalıklar, kaldıraçlı işlem yapanlara sözüm yok. Onlar sistem al der, alırlar, sat der, satarlar. Şuradan gelecek olan %3'lük kar, işte 10x'te, 20x'te güzel paralar bırakır. Onlara lafım yok. İşi biliyorsanız eğer, kaldıraçlı işlem açmayı biliyorsanız, bilmeyenlere de lafım yok. Kesinlikle açmasınlar. Bilenler mutlaka stoplu olarak kendi sistemlerince açabilirler. Onlara lafım yok arkadaşlar. Bilenlere onlar zaten biliyordur. Ki onlar herhalde beni izlemiyordur zaten biliyorlar diye. Ben daha iyi biliyorum diye izlemiyorlardır. Ama ve lakin normal fazla bilgisi olmayan arkadaşlar bugün piyasadan hani uzak dursunlar arkadaşlar. 59 binlere inmesini, 59 binleri bir test etmesini beklesinler. Evet canlar hep beraber bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Söylenecek bir böyle çok önemli bir söz yok. Hep beraber Powell'ı bekliyoruz. Benim beklentim 25 baz bekliyorum ama 50 de gelse önemli değil. Çünkü çok fazla fark edeceğini düşünmüyorum. Ha 25 ha 50. Daha çok Powell'ın konuşması önemli benim için. Powell'ın konuşmasını hep beraber bekliyoruz. Şöyle baktığımızda hala güçlü al sinyali uzun vadeciler için Bitcoin'de bir al sinyali var. Sistem SATA dönmüş değil. Uzun vadeciler için herhangi bir problem yok. Kısa vadede de 59 binlere inmesini bekliyoruz. Düz hesap 59 binlere inerse alımını yaparım. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Daha ayrıntılı şeyler gelsin, veriler gelsin, bilgiler gelsin. Daha detaylı konuşuruz. Vurkaççılar al-sat yapabilir tabii ki de. Ama ve lakin spotçular bugünü bir beklesinler. Görelim önümüzü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.